Selamlar herkese. Halil İçinde kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır ikinci el araç piyasasıyla alakalı video çekmemiştim. Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız başlayalım dostlar. Haydi. Arkamda görmüş olduğunuz gibi yüzlerce araç, ikinci el araç satılıyor burada. Genellikle biz daha çok buradaki ucuz araçları incelemeye çalışacağız. O yüzden bir alt kata inmemiz gerekecek. Bir alt kattan başlayalım. Sonrasında yukarı doğru çıkacağız. İlk olarak burada karşınızda bir Skoda Superb bulunmakta. Bu Superb 2019 model ve 40.500 kilometrede bu görmüş olduğunuz araç ve fiyatı 54.000 RMB değerinde. Bu görmüş olduğunuz neredeyse çok az kullanılmış 40.000 kilometrede olan bir araç. 2019 model. Türkiye'de de sanıyorum ki çokça kullandığımız, çokça sevilen araçlardan birisi. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir Bora var. Burada bir Bora görmektesiniz. Bu Volkswagen Bora kaç model? 2019 model. 110.000 kilometrede 112 beygir gücüne sahip 43.900 RMB değerinde bu 2019 model Volkswagen Bora. Hemen önünde bir Ford Mondeo var. Bu Ford Mondeo da 2017 model 47.900 RMB değerinde 101.600 kilometrede bu görmüş olduğunuz araç 204 beygir gücüne sahip bu Mondeo. Hemen bir başka Mondeo daha var. Yine Ford Mondeo. Bu da 2018 modeli 45.900 RMB değerinde. Ve bu araç 60.200 kilometrede arkadaşlar. Çok az kullanılmış bir Ford Mondeo. Burada ise bir Çin arabası, Çin modeli Linko. Çok güzel ve çok hızlı bir araba. Bu Linko'lar özellikle gençlerin çokça sevdiği modellerden birisi. Görebilirsiniz. Biraz ilginç bir tasarımı var. Bu Linko 3 olarak, 03 olarak geçiyor. 2021 model 68.900 RMB değerinde 43.200 kilometrede. Yani çok az kullanılmış bir araba. Dün Lincoln'ın sıfır modellerini incelediğimde bu araçların sıfır modellerinin 140.000 ile 150.000 RMB arasında olduğunu da söylemem lazım. Sıfır fiyatıyla ikinci el fiyatı arasında da çok büyük fiyat farkı var. Burada bir Toyota görmektesiniz. Bu Toyota'nın 2021 model 66.900 RMB değerinde bu görmüş olduğunuz araç. Burada ayrıca farklı ödeme yöntemlerini de altında belirtmiş. Önce ön ödeme 20.000 RMB ödeyerek geri kalanını taksitle ödeyebiliyorsunuz. Bu gibi pazarlık ya da bu gibi ödeme yöntemlerini de yazmışlar bilgilerinde. 85.900 kilometrede bu araç. 171 beygir gücüne sahip bir Toyota. Genelde Çin'de Japon arabaları Avrupa arabalarına göre de pahalı olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurursak eğer. Yine de fiyatı normal diyebilirim sizlere. Daha çok buradaki Çin üretimi araçlara odaklanmak istiyorum. Ama tek tek de böyle farklı modelleri de sizlere göstermek istiyorum. Burada bir Volkswagen modeli daha görmektesiniz. Bu Volkswagen sanıyorum ki Passat modeli 52.000 RMB değerinde. 15.600 RMB ön ödeme yaparak bunu taksitle satın da alabiliyorsunuz. 103.900 kilometrede ve 160 beygir gücüne sahip 2015 model bir araç. Yani 52.000 RMB ile böyle bir araca sahip olabiliyorsunuz. Burada farklı Passat modelleri de var. Magotan da var. Yine Magotan sanıyorum ki Çin'deki Volkswagen modellerinden birisi. Buradaki Magotan 2019 model ve fiyatı sadece 75.900 RMB 2019 model. Tam olarak Passat ve Magotan arasında farkı bilmiyorum ama buradaki Passat modeli ise 2024 model sadece 125.900 RMB değerinde 220 beygir gücüne sahip bu görmüş olduğunuz Volkswagen.
Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırdığımızda fiyatları nasıl buldunuz? Bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Özellikle videomu da beğenirseniz daha çok bu gibi videonun gelmesini de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakarsanız Çin'de Avrupa araçları çokça fazla kullanılmakta, çok sevilmekte. Onlarca Çin model, Çin marka araç bulunmasına rağmen. Bakın burada bir Tesla var. Buradaki Tesla Model Y 2024 model 166.900 RMB değerinde sadece 44.000 kilometre kullanılmış bir araç. Bu arabayı burada 166.900 RMB'ye satın alabiliyorsunuz. Nedenini anlamadığım bir biçimde Çin'de Tesla'lara çok büyük bir sevgi var. İnsanlar Tesla kullanmayı çok seviyor. Keza kendi Çin markaları, birçok Çin markası belki Tesla'dan çok daha iyi arabalarda yapmaktalar. Ama hala insanlar Tesla'yı tercih ediyor. Bakın iç tasarımına bakarsanız eğer gerçekten çok temiz olduğunu görebilirsiniz. Zaten 2 yıllık bir araç. Model Y'yi hepimiz biliyoruz zaten. Aracı çok da tanıtmama gerek yok. Fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu arada geçenlerde bir haber okudum. BYD Türkiye'de fabrika açmaktan vazgeçmiş. O yüzden burada sizler için BYD'nin ikinci el fiyatlarını da göstermek istiyorum. Karşımda bir BYD araç görmektesiniz. BYD'nin Son Plus modeli olması lazım. Elektrikli bir araç. 69.900 RMB değerinde bu BYD. 61.500 kilometrede kullanılmış ve sadece 2021 model bu görmüş olduğunuz BYD modeli. İçerisinde size gösterebilirim. Bilmiyorum Türkiye'deki BYD modellerinden bir farkı var mı? Olduğunu sanmıyorum ama gerçekten yine BYD'lerde Çin'deki en çok kullanılan markalardan birisi. BYD'nin bence Türkiye'de fabrika açmaması tabii ki biraz kötü bir durum bizim için. Ama kısmet arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu arada burada başka bir Tesla daha var. Yine bir Model Y görmektesiniz burada. Bu Model Y ise 2022 model. 84.600 kilometre kullanılmış. 155.900 RMB değerinde bu Model Y. Bakın karşımda bir Toyota Corolla var. Türkiye'de vazgeçilmez araçlarımızdan birisi. Genelde memur aracı olarak biliniyor diye duymuştum. Gördüğünüz bu Corolla 2013 model. Çinliler buna Corolla diyor. 30.000 RMB değerinde. 29.000 kilometre kullanılmış. Nasıl bu aracı 29.000 kilometre kullanıp saklamışlar onu da anlamış değilim. 122 beygir gücüne sahip 2013 model bir araba. Hemen arkamızda ise bir Volkswagen daha var. Bu Volkswagen Sagitar olması lazım. 2015 model 34.900 RMB değerinde bu görmüş olduğunuz Sagitar sadece 92.000 kilometrede. Böyle burada daha orta segment araçları görmekteyiz. Burada ise bir Rowe i5 görmektesiniz. Rowe i5 2020 model sadece 25.900 RMB değerinde 2020 model bir araba ve sadece 11.900 kilometrede olduğu söyleniyor. 120 beygir gücüne sahip. Öndeki Magotan'la çok fazla bir farkı yok. Ama çok daha ucuz. Neredeyse 10.000 RMB daha ucuz. 25.900 RMB'ye böyle bir araba alabiliyorsunuz burada. Hemen size içinde göstermek istiyorum ama sanırım kapıları kilitli buradaki arabaların. Burada bir Hyundai araç görmektesiniz. 2016 model 26.900 RMB değerinde 120.000 kilometrede çok kullanılmış bir araba. Fiyatı ise gördüğünüz gibi 26.900 RMB değerinde. Bu görmüş olduğunuz Hyundai'in. Hyundai dışında Kia var, Chevrolet var. Chevrolet Cruze'un fiyatı 20.000 RMB, 118.000 kilometrede ve 2016 model. Bu Chevrolet Cruze. Buradaki Kia ise yine Kia K2 20.000 RMB değerinde
124.800 kilometrede bir araç ve gördüğünüz gibi burada ikinci el olarak satılmakta. Burada ise Çin'in yine en önemli markalarından birisi olan Hongqi HS5 görmektesiniz. Bir büyük SUV araçlarından birisi. Bu Hongqi markalar Çin'in en eski ve en özgün markalarından birisi. Anlamı zaten Kızıl Bayrak. 1960'lı yıllarda bu marka kurulmuştu. Ve bu markadaki en önemli detaylardan birisi Çin'in devlet başkanlarının kullandığı makam araçları genellikle Hongqi araçlardır. Özellikle Çin'in devlet başkanı Xi Jinping'in kullanmış olduğu o lüks, klasik görünen ama zırhlı aracı bir Hongqi markadır. Premium segment araçlarını üretir genellikle Hongqi'ler. 2023 model 82.900 RMB değerinde ve sadece 53.800 kilometre kullanılmış bir araç. İçine çekmek istiyorum açıksa ama açık değil. Ancak size aracın dış görünüşünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle güzel farklı bir makyajı var bu arabanın. Burada görmüş olduğunuz VIP araçlar olarak kullanılıyor. VIP taksiler olarak kullanılıyor. Guangqi markası sanırım Tramçı da deniliyor evet buna. Görmüş olduğunuz bu araç. Bu araç Çin'de daha çok taksilerde görmüş olduğumuz VIP taksi araçlarının içerisinde 6 kişilik modelleri çok fazla kullanılıyor burada Çin'de. Bu gördüğünüz araç ise 83.800 RMB değerinde 2020 model ve 79.800 kilometre kullanılmış bir araç. İçerisine de bir göz atmak istiyorum açıkçası. Kapısı açıksa eğer, bakın otomatik kapısı da var. Önce size ön panelini göstermek istiyorum. İlginç bir ön paneli var. Aracımız otomatik gördüğünüz gibi. Burada bir ekranı var. Çok eski görünen bir ön paneli var. Deri koltuklara sahip ama suni deri olması gerekiyor. Arkası da böyle gördüğünüz gibi geniş bir alan var aslında. Arada bir geçiş var. Arka kısma geçiş. Arkaya 3 kişi yine sığabiliyor. Burada 2 kişi 5, 6 ve 7 şoförle birlikte. Böyle ilginç bir araba. Koltuk ayarlamasında manuel olarak yapıyorsunuz. Bazı modellerinde tek tuşla otomatik olarak da yapabiliyorsunuz. Hatta yine en yeni modellerinde dokunmatik bir şekilde koltuk ayarlaması, masaj, ses açıp kapama bu gibi özelliklere de sahip olabiliyorsunuz bunların yeni modellerinde ama onlar çok daha pahalı. Burada ise farklı bir modeli var. BYK GL8 88.900 RMB değerinde. Bu görmüş olduğunuz araç 2017 model ve 145.300 kilometre kullanılmış. Büyük ihtimalle taksi olarak kullanılmış bir araba. Burada çok güzel iki modelle karşılaştık. Birisi tank ve birisi Jetour olarak geçen iki farklı Jeep. Aralarındaki farkı görmektesiniz. Birisi buradaki yanında küçücük kalmış. Bu görmüş olduğunuz tank araçlar gerçekten Çin'de benim en sevdiğim modellerden birisi. Çünkü Çin'de çok fazla dağlık alan var. Özellikle Sichuan bölgesinde ve insanlar hafta sonları ya da resmi tatillerde gezmeyi çok seviyorlar. Bundan mütevellit bu görmüş olduğunuz devasa araçları satın alıyorlar. Ki gerçekten fiyatları çok ucuz. Ve bu araçlar Çin üretimi. Benim bu Amerika'daki Dodge'lara çok benzettiğim araçlar aslında. Ford Bronco'ya da çok benziyor görmüş olduğunuz. Böyle 4x4 araçlar, bazıları dizel, bazıları benzinli, hibrit modelleri de, elektrikli modelleri de bulunuyor bu tank modellerinin. Bu görmüş olduğunuz tank ise yine 4x4 bir araba. Size içerisinde göstermek istiyorum. Gerçekten maşallah çok güzel bir araba. İçerisine geçmeden önce size buradaki boy farkını gösterebilirim. En az burada 50 santim yerden kalkık bir araç. İşte tankımızın iç mekanı
Bu şekilde arkadaşlar. Bu kısımları kesinlikle Mercedes modellerine çok benziyor. Bu görmüş olduğunuz ön panelleri, işte klima ve bu ön konsolu, buradaki klima detayları Mercedes'e çok benziyor. Işığını yakmak istiyorum. Bu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Bu tanklar, bu görmüş olduğunuz model otomatik modeli. İç tasarımının bu kısımları gerçekten çok hoş. Burada bir ekranı var. Bu ekranda multimedya oynatabiliyorsunuz. Filmde izleyenler var zaman zaman. Bakın bu ekran buraya kadar, gösterge paneline kadar geliyor. Bu kısmında gösterge paneliniz var ve bu kısımda da multimedya ekranınız var. Yine direksiyonu falan, tasarımı olsun. Gerçekten çok güzel araçlar. Koltuk detayları, kapı detayları, Infinity ses sistemi kullanılmış. Üstü sunrooflu. Benim Çin'deki en sevdiğim araç modellerinden birisi. Fiyatını yazmamışlar. Hemen fiyatını sormak istiyorum. Özellikle. Bakın benim boyumla kıyaslanınca arabanın ne kadar devasa olduğunu görebilirsiniz. Bagajını size göstermek istiyorum. Çok ağır bir kapısı var ve bagajı da gerçekten çok geniş araçlardan birisi. Bakın oturmak isterseniz böyle oturabiliyorsunuz. Böyle büyük, geniş bir bagajı var. Arkada yedek lastiği var. Lastiğinin kalınlığını da anlayabilirsiniz buradan. Burada bir lambası daha var. Yedek lastik. Çok güzel bir dış tasarım. Şimdi bu aracın fiyatını öğrenelim. Şu anda herhangi bir çalışan yoktu burada. Arabanın üzerinde fiyatı da yazmıyordu. Ancak burada otogalerilerde şöyle bir özellik var. Bölüm bölüm burada otogaleriler üzerindeki böyle posterlerin üzerinde bir QR kod okutuyorsunuz. Ben az önce bir QR kodu okuttum ve bu arabayı uygulama üzerinden buldum. Uygulama üzerinden bu şekilde aracımızı buldum. Bakın buradaki tank aracımız 173.000 RMB değerinde, 2023 model ve 59.300 kilometre kullanılmış bir araba. Bu araç diğer tank modellerinden farklı olarak benzinli bir araç. Bakın burada benzinli olup olduğu söylüyor. 5 kişilik koltuğu var. Aracın farklı özellikleri vesaire ve onun yine farklı tank modellerini de bu şekilde uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Burada araca bakmak için randevu alabiliyorsunuz ya da aracın sahibiyle ya da satıcısıyla buradan iletişim kurabiliyorsunuz. Bu şekilde uygulama üzerinden de araçları kontrol edebiliyorsunuz. Yanındaki Jetour'a bakalım. Jetour 118.900 RMB değerinde. Bu görmüş olduğunuz araba 2023 model bir araç. 35.500 kilometre kullanılmış. Gerçekten çok az kullanılmış bir araç. Ama içerisi kapalı. Aracın içerisine bakamıyoruz. Arka tasarımı gördüğünüz gibi bu şekilde. Tankın yanında birazcık küçük kalıyor ama bu da Çin'de yine çok kullanılan araç modellerinden birisi. Siz hangisini alırdınız? Bunu mu tercih ederdiniz yoksa bu devasa Jeep'i mi tercih ederdiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bakın burada bir Citroen C5 var. C5 Aircross 2020 model 64.900 RMB değerinde bu araç. Türkiye'de Citroen çok fazla, Çin'de çok az. O yüzden birazcık şaşırdım açıkçası. 49.700 kilometre kullanılmış. Böyle büyük, kocaman bir otogalerinin içerisindeyiz. Farklı araç modellerine bakmaya çalışıyorum. Bakmadığımız araçlara özellikle. Burada bir Aito var. Bakın burada Aito'nun Wenjie M7 modeli var. Wenjie M7 modeli. Bu görmüş olduğunuz araç yine Çin marka bir araç. Ama güzel modellerden birisi olduğunu söylemişlerdi arkadaşlarımız. Bu arabanın iç tasarımına gelirsek, iç tasarımı bej krem rengi bir tasarımı var.
Hoş bir tasarımı. Bakın burada güzel ahşap detayları var. Bakın bu aracımızın içi de böyle. Koltuk ayarlarımızı yapmaya çalışıyorum şu an. Koltuğumuzu ayarladık. Bu arada bu araçlarda direksiyonun pozisyonunu da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Hatta size ekran üzerinden de göstereyim. Daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın burada özellikle koltuk ayarlarına tıkladığınızda böyle bir menü açılıyor. Bu menüde kendi ayarınızı burada ekleyip kaydedebiliyorsunuz ve araca bindiğinizde tek tek koltukla uğraşmak yerine buradan ayarınızı seçip tıklayıp otomasyon sizin ayarınızda uygun hale getiriyor aracı. Ya da eşiniz varsa eşiniz için de ikinci kısmı seçip eşinize uygun hale getirebiliyor. Yine bir otomatik bir araç. Burada elmas başlı bir vites topuzu var. Koltukların yine buradan da kontrolü var. Bölmesi daha yer alıyor. Bu Aito aracımızın ses sistemi olarak diğerlerinden farklı olarak Huawei ses sistemi kullanıyor bu araç. Şarj etme bölümleri de var. Genellikle Çin'de son üretilen araçlar özellikle birbiriyle de yarışmaktalar. Sadece Avrupa'daki araçlarla değil, markalar Çin markalarıyla da yarışıyor burada. Bu görmüş olduğunuz Benjie M7 modeli 2024 model bir araç. 187.900 RMB değerinde sadece 52.500 kilometre kullanılmış. Bilmiyorum, bu araç tanktan daha iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Belki konfor olarak daha iyidir ama fiyatı çok daha pahalı. Belki kalite farkı vardır. Burada bir BYD görmektesiniz. Bu BYD 73.800 RMB değerinde, 42.000 kilometrede ve 2025 model bir BYD. Bazen şöyle şeylere tanık oluyorum Çin'de. İnsanlar sıfır araba aldıklarında araç fiyatları zaten ülkemize göre çok daha ucuz. Vergi %10 ila 13 arasında değişiyor diye duydum. Bazı araç modellerine göre farklılıklar da gösterebilir. İnsanlar araçları alıyorlar ve aldıktan kısa bir süre sonra ya sıkılıyorlar ya beğenmiyorlar. Hemencik ellerinden çıkartmak için satıyorlar ve ikinci el fiyatı gerçekten çok ucuz olduğu için de arabanın fiyatı birden çok fazla düşebiliyor. O yüzden insanlar sık sık araba da değiştirebiliyor. Sıfır alıp hemen satabiliyor, elden de çıkarabiliyor. Ya da bazıları kazalı oluyor, hemen arabayı tamir ettirip tekrardan satışa sunuyorlar gibi. Burada da çok böyle karışık olaylar oluyor. Bakın burada ise Zeekr'ların modellerini görmektesiniz. Bu Zeekr'lar ise 2025 model 101.900 RMB değerinde ve sadece 520 kilometre kullanılmış bu araç dostlar. Bakın görebilirsiniz. Buradaki Zeekr ise 2025 model 105.900 RMB değerinde sadece 900 kilometre kullanılmış bir araç. Bakın insanlar satın alıyorlar ve çok kullanmadan hemen böyle satıyorlar. Özellikle şunu da söylemem lazım. Bu görmüş olduğunuz Lincoln modeli. Bunlar ise Zeekr, birbirlerine çok benzeyen iki farklı marka. Buradaki Lincoln 01 modeli elektrikli bir araç. 84.900 RMB değerinde. 2023 model ve 44.900 kilometre kullanılmış bir araç. Burada ise Li Xiang modellerini görebilirsiniz. Li Xiang, bu görmüş olduğunuz Li Xiang L9 modeli 2022 model ve 248.000 RMB değerinde. 84.800 kilometre kullanılmış bir araç bu görmüş olduğunuz L9. Burada ise L7'si var. Bir alt segmenti. Bu L7 ise 2023 model 173.000 RMB değerinde. Sadece 102.000 kilometre kullanılmış olduğunu söyleyebilirim sizlere. Burada Li Xiang'ın bir modeli daha var. Size onu göstermek istiyorum. Bu araç gerçekten çok ilginç bir araç. Önde farları bu şekilde, aşağı kısımda, üst kısmında bu tarafta farları bulunmuyor. Çok fütüristik bir araç görmüş olduğunuz gibi. Bu araç ise Li Xiang i6 olarak geçiyor. 2025 model yeni bir araç. Sadece 640 kilometre kullanılmış.
231.900 RMB değerinde bu Li Xiang 2025 model, sıfır neredeyse diyebiliriz. Bu arabanın içerisini sizlere göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel bir iç tasarımı var. Hatta direksiyonunda dahi gösterge ekranı olduğunu sizlere söyleyebilirim. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu Li Xiang aracımız. Burada bir ekranı var. Yine burada iki farklı ekranı var. Birincisi ortada, diğeri ise yan koltuğun önünde yer almakta böyle. İç tasarımına gelirsek yukarı üstümüzde büyük kocaman bir sunroofu var. Bu şekilde de yukarıyı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kapısını kapatalım. Bakın arkadaşlar şu anda aracımız bu şekilde. Ama aracımızın kapısını kapatınca otomatik ayarlanan direksiyon ayarlandığını görebilirsiniz. Bu şekilde direksiyon ayarı da sizin kaydettiğiniz biçimde pozisyon alıyor. Burada bir yine sanıyorum ki gösterge ekranı var. Yine bir bölmesi. Bütün Çin arabalarında görebilirsiniz bunu. Neredeyse bütün hepsinde kopyalayıp yapıştırıyorlar diyebilirim sizlere. Hemen burada telefon şarj etme üniteleri, bardaklığımız, alt kısmında da yine farklı bölümleri yer almakta. Arka kısmına gelirsek eğer, arka kısmının da epeyce bir geniş olduğunu görebilirsiniz. Bunun bagajını göstermek istiyorum size. Tabii çarpmazsak. Bakın. Burada ise bu aracın bagaj hacmini görebilirsiniz. Burada büyük devasa bir bagaj hacmi olduğunu görebilirsiniz. Sanırım buradan koltuk ayarlaması, bakın dokunmatik olarak koltuk ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Diğer koltuğu da buradan kontrol ederek geriye ileriye getirebiliyorsunuz. Ancak bu koltuğu tekrardan nasıl geri getireceğiz? Acaba ikisine birlikte mi basacağız? Neyse, önemli değil. Buradan ise tekrardan tuşuna basarak modelimizin bagajını kapatabiliyoruz. Yan tarafta üstünde gördüğünüz gibi yolu algılayan sensörler var. Çin'de insanlar gerçekten yeni araçlar, elektrikli araçlar, bunlara çok önem veriyorlar. Ve firmalar, araç firmaları Çinli insanların özellikle neleri sevdiğine çok dikkat ediyorlar ve araçlarını buna göre tasarlıyorlar. Ne kadar fazla özellik, o kadar fazla müşteri demek. Bakın burada yine BYD'nin farklı bir modelini görmektesiniz. Bu arada size şöyle de bir detay vermek istiyorum. Burada BYD modellerinde özellikle ön kısmındaki amblemlerin modelden modele değiştiğini görebilirsiniz. İsmi de değişiyor. Özellikle Türkiye'de duyduğuma göre Tang modelleri çok fazla. Tang modeli nereden geliyor? Tang modeli Çin'in antik hanedanlıklarından birisi olan Tang hanedanlığından geliyor. Önümdeki beyaz bu araç ise Çin modeli. Bu Çin modeli Çin'in ilk İmparatoru Qin Shi Huang'ın kurduğu Çin hanedanlığından geliyor. Bu detayı da sizlere söylemek istiyorum. Yuan modelleri de var. Tang modelleri de var. Onlar dışında Song modelleri de var. Böyle gitgide bütün kültürünü de tarihini de aslında araçlarının üzerinde isimlendirerek vermişler. Bu aracımız Çin modeli, Çin L modeli, 2024 model bir araç ve 77.900 RMB değerinde. Altında yazdıklarına göre 22.900 kilometrede bu araç. 101 beygir, temiz, yepyeni bir araç, güzel bir araç. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Burada ise Geely'nin bir modeli var. Jinke A7 modeli. Bu Geely'nin bu E7 modeli ise 91.900 RMB değerinde. 0.89 yazıyor arkadaşlar bu arada. Ben Çince'de farklı bir şekilde yazdıkları için 890 kilometre aslında bu. 2025 model ve 91.900 RMB değerinde bu Geely. Arabanın içerisi gerçekten yeni gibi. Çok az kullanılmış. Keza yine bu öndeki Geely de aynı şekilde. Yine A7 modeli. Bu 90.900 RMB değerinde. Bu ise 550 kilometre kullanılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın size bundan bahsediyordum. Bu araç ise Yuan modeli. Bakın burada amblemi öncekinden farklı.
Yuan Up. Yuan ise Yuan hanedanlığından gelmekte. 2024 model 79.500 RMB'ye satılıyor. 910 kilometre kullanılmış 2024 model bir BYD araç. Görmüş olduğunuz gibi. Ve dikkatli bakarsanız burası katlı bir otogaleri. Burada üst katlara doğru ilerleyebiliyorsunuz. Her katında farklı modeller görebiliyorsunuz. Ben daha üst katlara bakmak istiyorum. Üst katlardaki araçların ne gibi bir farkı var? Onlara bir göz atmak istiyorum. Bu sırada sizlere örneğin bu Volvo aracı göstereyim hazır buradayken. Volvo S90 modeli 187.900 RMB değerinde 33.200 kilometre kullanılmış bu araç. 2023 model bu görmüş olduğunuz S90. Burada bir Toyota var. Toyota Camry olması lazım. 2023 model ve 117.000 RMB'ye satışı yapılıyor burada. 43.000 kilometrede. 2023 model bu görmüş olduğunuz Camry. Burada ise bir başka Volvo var. Böyle. Çin'de özellikle Volvo araçlarında çok satıldığını sizlere söylemek istiyorum. İçerisi biraz havasız ve çok sıcak. Bunu da söyleyebilirim. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada size farklı bir Çin modelini daha göstereyim. Chang'an modelleri. Chang'an, Çin'in Xi'an şehrinin eski ismi. Chang'an Unique. 69.900 RMB'ye satılıyor. 2021 model bir araç. Sadece 50.400 kilometrede bu görmüş olduğunuz Jeep. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir tasarımı var. Chang'an modellerini de ben açıkçası beğeniyorum. İç tasarımına gelirsek, iç tasarımı da böyle görünüyor. Böyle güzel bir ekranı var. Diğer araçlardan farklı olarak böyle küçük kesik detaylar daha güzel. İç kısmı da gördüğünüz gibi otomatik vites, bardaklıklar yine aynı bölümde. Bütün arabalarda var bu bölme. Alt kısımda da farklı bir bölme. Direksiyonu biraz daha küçük ama güzel bir kozmetiği olan araçlardan birisi. Bu Chang'an modeli. Başka sizlere göstermediğim hangi modeller var diye düşünüyorum. Bu arada bakın arkamda mesela temizlikçi abla var. Bu temizlikçi abla anlık olarak müşteriler geldikçe arabaların üzerini siliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Arabaların üzerini temizliyor. İnsanlar parmak izi falan bırakıyor. Ama buradaki patronlar çok titizler aslında. Arabaların tertemiz olmasına özen gösteriyorlar. Bakın örneğin burada farklı bir Jeep daha karşımıza çıkıyor. Çin'de üretilen Jeep'ler özellikle dikkatli baktığınızda bu arkadaki iki marka Tank ve Haval da dahil Çin'de üretilen bu gibi araçlar Avrupa'da üretilen araçlara çok benziyor böyle modellerinde. Çok büyük benzerlikleri var. Özellikle tankların o Dodge'lara, Amerikan Dodge'larına çok benziyor olması, Ford Bronco'lara çok benziyor olması. Biraz oradan sanki bir kopya çekilmiş gibi. Bu Pekin Beijing modeli de öyle. Beijing, Pekin anlamına geliyor. Bu Beijing BJ40 modeli 104.800 RMB değerinde satışa sunulmuş. 2024 model ve sadece 19.600 kilometre kullanılmış bir araç. Güzel, hoş bir araç. Böyle baktığınızda çok aslında sade bir tasarımı olduğunu görebilirsiniz. Ama içi de bakın yine Mercedes'ten birazcık ilham alınmış gibi görünüyor. Böyle deri koltukları var. Çok güzel bir direksiyon paneli. Gösterge kısmı bu şekilde. Biraz sade tasarlanmış, klasik tasarlanmış bir araba. Zaten arabanın iskeletine baktığınızda da bir Jeep modeli olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Burada Tank'ın daha küçük bir versiyonu var. Tank 300 modeli. 133.900 RMB değerinde bu araç. 58.000 kilometre kullanılmış ve 2021 model. Aşağıda gördüğümüz Tank'tan biraz daha küçük, modifiye edilmemiş hali. Burada ise Haval var. Bu görmüş olduğunuz Haval modelleri. Daha önceki videolarımızda da görmüştük. 114.000 RMB'ye satışı sunulmuş.
2026 model arkadaşlar. Sadece 250 kilometre kullanılmış. Bu çok ilginç. Ben nerede gittiğim bütün ikinci el araç firmalarında sürekli böyle bir havala denk geliyorum. İnsanlar satın alıyorlar ve kullanmadan tekrardan satıyorlar. Ya da çok az kullanıyorlar. Nedenini gerçekten bilmiyorum ama araç gerçekten çok güzel görünüyor. Aracın henüz kokusu dahi gitmemiş. O sıfır araç kokusu dahi yerinde diyebilirim size. Böyle güzel bir araç görebildiğiniz gibi. Tasarımı da hoş. Ama insanlar neden bilmiyorum bu gibi çok fazla haval gördüm. Çok az kullanılmış, kilometresi çok az ama ikinci el olarak satılıyor. Gerçekten ilginç. Ve sıradan kısaca göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz RAV4 94.900 RMB değerinde 2020 model bu araç arkadaşlar. Burada ise bir Chang'an CS75 Plus 70.000 RMB bu araba. 2021 model. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir Nissan var. Nissan modelleri ise 2023 model bu. 108.900 RMB değerinde. Bu görmüş olduğunuz Nissan. Sanırım bu hibrit ya da elektrikli olabilir. Burada Volkswagen var. Bu Volkswagen ise 2022 model 98.800 RMB değerinde görebilirsiniz. Son olarak Mercedes, BMW ve Audi'den de birkaç modeli gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü video çok uzun oldu. Bakın bu arada burada arabayı satın aldıktan sonra bu şekilde sigorta yapılan alanlar da mevcut. Sigorta alanları ya da arabanızın temizliği, arabanızın kontrolünü sağlayacak ekspertiz alanları dahi var. En alt katta da onlar var. Böyle güzel, geniş, büyük galeriler aslında. Çok kapsamlı oluyor. Kısaca göstermek istiyorum. Bu M6 modeli olması lazım. 285.000 RMB'ye satılıyor. 31.700 kilometrede arkadaşlar ve 2021 model bu görmüş olduğunuz araç. Hemen yanındaki model ise M5 2022 model 212.900 RMB. Sadece 34.500 kilometre kullanılmış bir araç. Burada farklı bir modeli daha var. Yine bu da M5 modeli, BMW'nin farklı modeli. 309.900 RMB'ye satılıyor. Sadece 700 kilometre kullanılmış. 2024 model bir araç. Bu görmüş olduğunuz 192.900, bu ise 214.900 RMB değerinde. Bu ise sanırım yeni modellerinden birisi X3. 2025 model 244.900 RMB'ye satılıyor. 2025 model bir araba. Bu görmüş olduğunuz Mercedes A serisi 131.900 RMB, sadece 30.000 kilometrede, 2023 model. Buradaki ise 127.000 RMB değerinde. Buradaki Mercedesler 148.900 RMB değerinde. Bunlar 265.900 RMB. Buradaki modelleri ise 212.900 RMB değerinde. 2022 model E serisi Mercedesler. 238.900 RMB değerinde farklı bir E serisi. Fiyatlar genellikle birbirlerine benziyor. Buradaki C serisi 161.900 RMB'ye satılıyor. Audi A3 66.900 RMB'ye satılıyor. Buradaki Audi A6 ise 223.900 RMB'ye satılıyor. 2023 model. Buradaki model 156.800 RMB'ye satılıyor. Örneğin bakın burada A4 var. 152.900 RMB'ye satılıyor. Buradaki ise A6 243.800 RMB'ye satılıyor. Yani arkadaşlar neredeyse her bütçeye uygun araç bulmak mümkün burada. Eğer böyle tek tek gezmek de istemiyorsanız bu uygulamaya girdikten sonra aradığınız her markayı, her aracı fiyatlarına göre
bulundukları salona göre ve bölümlere göre otopark gibi büyük bir alanda tek tek gezmek yerine uygulamadan bulup konumlarını da ulaşabiliyorsunuz ya da satıcıyla iletişime geçebiliyorsunuz. Örneğin ben en ucuz araçları görmek istiyorum burada. 30.000 RMB'nin altındaki araçlar. Bakın burada 28.900 RMB, 15.900 RMB böyle farklı araç modelleri yer almakta. En ucuz olanı ise 13.900 RMB bu galeride. Yani Çin'de asgari ücret 3.000 ila 4.000 yuan olarak değerlendirirsek ki eyaletten eyalete değişiyor bu eyalette. 3.000 ila 4.000 RMB arasında olduğunu duymuştum Chengdu, Sichuan eyaletinde. Buraya göre bakılırsa aylık 3.000 RMB alan bir insan kendine çok rahat bir şekilde araba alabiliyor. Çin'de her bütçeye göre araba var. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Videomu beğendiyseniz Halil Çin'de kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.